Kangallar. Kimileri onun dünyadaki en güçlü köpek olduğunu söyler. Kimileri ise bir kangalın tek başına bir kurdu boğabileceğini iddia eder. Peki gerçekten öyle mi? Bir kangal gerçekten kurt boğabilir mi? Yoksa bu sadece abartılmış bir şehir efsanesi mi? Bu sorunun cevabı düşündüğünüz kadar basit değil. Öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Kangal doğası gereği saldırı köpeği değil, sürü koruma köpeğidir. Yani onun temel görevi avlanmak ya da dövüşmek değil, sürüsünü korumaktır. Ancak bu onun güçsüz olduğu anlamına gelmez. Tam tersine. Kangallar yüzyıllardır Anadolu'nun zorlu coğrafyasında kurtlara, çakallara ve yırtıcılara karşı sürüleri savunmak için yetiştirildi. Bu yüzden dayanıklılık, cesaret ve fiziksel güç bakımından olağanüstü özelliklere sahipler. Yetişkin bir erkek kangalın ağırlığı 50 ila 70 kilogram arasındadır. Omuz yüksekliği ise 75 ila 85 santimetreye kadar çıkabilir. Bu boyutlar onu sadece büyük değil, aynı zamanda son derece heybetli bir köpek yapar. Ama asıl dikkat edici olan şey sadece boyutu değildir. Kangalın en çok konuşulan özelliklerinden biri ısırma gücüdür. İnternette sıkça kangal dünyanın en güçlü ısıran köpeğidir şeklinde iddialar dolaşır. Ancak burada dikkatli olmak gerekir. Kesin ve standartlaştırılmış bilimsel ölçümler sınırlıdır. Farklı kaynaklarda farklı rakamlar verilir. Yine de uzmanların genel görüşü şudur. Kangalın çene gücü çoğu evcil köpek ırkından oldukça yüksektir ve güçlü ısırma kapasitesine sahiptir. Peki bu güç bir kurdu yenmeye yeter mi? Burada önemli bir ayrım var. Tek bir kurt ile tek bir kangal karşılaştırması birçok faktöre bağlıdır. Çünkü kurtlar da inanılmaz derecede güçlü, çevik ve vahşi hayvanlardır. Doğada hayatta kalabilecek en zeki hayvanlardan biridir. Kas yapıları, dayanıklılıkları ve savaşma içgüdüleri çok gelişmiştir. Yani sağlıklı bir yetişkin kurt sıradan bir rakip değildir. Fakat tarih boyunca Anadolu'daki çobanların aktardığına göre İyi yetiştirilmiş ve tecrübeli kangallar sürülerini korurken kurtlara karşı son derece etkili olmuştur. Burada kritik nokta şu, kangallar çoğu zaman tek başına değil grup halinde çalışır. Birden fazla kangal birlikte hareket ederek kurt sürülerine karşı savunma yapar. Bu da onların başarısını ciddi şekilde artırır. Yani her kangal her kurdu boğar demek doğru değildir. Ama kangallar kurtlara karşı mücadele edebilecek kadar güçlüdür demek daha doğrudur. Memleketin abisi de geldi. Aslında kangalın gerçek gücü yalnızca fiziksel kuvvetine değildir. Onun en büyük avantajlarından biri karakteridir. Kangallar son derece sakin, kontrollü ve özgüvenli hayvanlardır. Gereksiz yere saldırmazlar. Tehdit görmedikleri sürece enerjilerini boşa harcamazlar. Ama sürülerine yönelik bir tehdit algıladıklarında işte o zaman tamamen farklı bir hayvana dönüşebilirler. Birçok çoban kangalların kurt gördüğünde korkmadan ileri atıldığını anlatır. Çünkü bu köpekler yüzlerce yıldır tam olarak bu iş için seçilerek yetiştirildi. Kangalın kalın boyun yapısı da dikkat çeker. Bu özellik sadece estetik değildir. Boyun bölgesini korur ve boğuşma sırasında avantaj sağlar. Ayrıca güçlü göğüs kafesi, iri kemik yapısı ve kaslı arka bacakları sayesinde hem patlayıcı güç üretir hem de rakibine ciddi baskı kurabilir. Peki kangal neden bu kadar güçlü olarak kabul edilir? Çünkü o sadece büyük bir köpek değildir. Aynı zamanda yüksek dayanıklılığa sahiptir, uzun süre koşabilir, soğuk ve sıcak hava koşullarına adapte olabilir, düşük enerjili uzun süre görev yapabilir, bölgesel koruma içgüdüsü çok gelişmiştir. Bu özellikler onu klasik evcil köpeklerden ayırır. Ancak burada önemli bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek gerekir.
Kangalın gücü onu dövüş köpeği yapmaz. Ne yazık ki bazı insanlar kangalın fiziksel özelliklerini yanlış kullanarak onu saldırganlık veya dövüş için ilişkilendiriyor. Oysa gerçek kangalın doğası saldırmak değil, korumaktır. Kangal eğitiminde de amaç saldırganlık değil, özgüven, disiplin ve koruma içgüdüsünü doğru yönlendirmektir. Uzmanlara göre kötü yetiştirilen bir kangal potansiyelini gösteremez. Çünkü fiziksel güç kadar önemli olan şey eğitim, sosyalleşme ve çalışma tecrübesidir. Bir başka merak edilen konu da şu: kangal diğer güçlü köpek ırklarına karşı nasıl bir seviyededir? Örneğin Pitbull, Rottweiler, Cane Corso, Prese Canario gibi ırklarla kıyaslandığında kangal çoğu zaman daha iri, daha uzun menzilli ve daha dayanıklıdır. Ancak her köpek farklıdır. Irk karşılaştırmaları kesin sonuç vermez. Çünkü bireysel kondisyon, eğitim, yaş, sağlık ve deneyim sonucu tamamen değiştirebilir. Yani internette gördüğünüz şu köpek bunu kesin yener tarzı iddiaların çoğu bilimsel değildir. Farklı genel değerlendirme yapılacak olursa kangal dünya çapında en etkileyici sürü koruma köpeklerinden biri olarak kabul edilir. Hatta birçok ülkede kangal benzeri sürü koruma programlarında kullanılmaktadır. Özellikle yırtıcılara karşı hayvan sürülerini koruma konusunda uluslararası düzeyde dikkat çeken bir ırktır. Sonuç olarak kangal gerçekten çok güçlü bir ırktır. Evet, kurtlarla mücadele edecek fiziksel ve zihinsel kapasiteye sahiptir. Evet, tarih boyunca sürüleri korumada bunu defalarca göstermiştir. Ama bu her kangalın her kurdu tek başına boğacağı anlamına gelmez. Çünkü doğa siyah ve beyaz değildir. Her mücadelede koşullar değişir. Rakibin boyutu, deneyimi, çevre şartları ve sayı üstünlüğü sonucu belirler. Ancak şu bir gerçek ki kangal yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en saygı duyulan koruma köpeklerinden biridir. Onun gücü sadece kaslarında değil, cesaretinde, sadakatinde ve içgüdülerindedir. Belki de onu bu kadar özel kılan şey tam olarak budur. Bir tarafta Anadolu'nun en tanınmış sürü koruma köpeklerinden biri. Güçlü gövdesi, atletik yapısı, kalın boynu ve yüksek dayanıklılığıyla tanınan kangal. Diğer tarafta ise ormanların en sert ve en dayanıklı hayvanlarından biri, yaban domuzu. İlk bakışta bu karşılaştırmanın cevabı kolay gibi görünebilir. Çünkü kangal dünyanın en güçlü köpekleri arasında gösteriliyor. Ama yaban domuzu da dışarıdan göründüğü kadar sıradan bir hayvan değil. Hatta yetişkin bir yaban domuzunun sahip olduğu fiziksel özellikler onu birçok yırtıcı için bile ciddi bir rakip haline getiriyor. Peki gerçekten hangisi daha güçlü? Bir kangal ile yetişkin bir yaban domuzu karşı karşıya geldiğinde fiziksel üstünlük kimde olur? Bu sorunun cevabını verebilmek için sadece ağırlığa ya da dişlere bakmak yeterli değil. Çünkü doğada güç tek bir özellikten oluşmaz. Kütle, kas gücü, hız, çeviklik, dayanıklılık, savunma mekanizmaları ve en önemlisi sahip olunan silahlar. Hepsi birlikte değerlendirilmelidir. Şimdi bu iki hayvanı tek tek inceleyelim. Kangal öncelikle bir dövüş köpeği olarak ortaya çıkmış bir hayvan değildir. Bu çok önemli bir ayrıntı. Kangalın temel görevi sürüyü korumak. Yani onun doğadaki asıl işi bir hayvanı yakalayıp öldürmek değil, sürüye yaklaşan tehdidi caydırmak ve gerektiğinde tehdit ile sürü arasında durmaktır. Bu nedenle kangalın vücudu sadece saldırı için değil, uzun süre çalışabilmek için de şekillenmiş. Uzun bacakları, güçlü göğüs kafesi, sağlam kemik yapısı ve atletik vücudu ona önemli bir hareket kabiliyeti kazandırıyor. Kangal aynı zamanda oldukça güçlü bir köpektir. Fakat internette kangal hakkında dolaşan bazı inanılmaz iddialara dikkat etmek gerekiyor. Örneğin kangalın kesin olarak dünyanın en güçlü köpeği olduğu ya da ısırma kuvvetinin belirli ve aşırı yüksek bir rakam olduğu gibi ifadeler bilimsel olarak her zaman desteklenmiş bilgiler değil. Kangalın gerçek gücü zaten sadece çene kuvvetinden ibaret değil. Onu etkileyici yapan şey güçlü vücudu, dayanıklılığı, hızı, cesareti, çevikliği ve koruma içgüdüsünün birleşimi. Öncelikle geniş alanlarda
Hareket etmesi gerektiğinde kangalın atletik yapısı büyük avantaj sağlar. Fakat şimdi karşısına çok farklı bir rakip çıkaralım. Yani yaban domuzunu. Yaban domuzu birçok insanın düşündüğünden çok daha güçlü bir hayvan. Özellikle büyük ve yetişkin erkekler ciddi bir fiziksel güce sahip olabilir. Üstelik yaban domuzunun vücudu adeta zorlu yaşam koşullarına göre tasarlanmış. Kalın deri, yoğun kas yapısı, güçlü omuzlar, kısa ama çok sağlam bacaklar ve en önemlisi savunma için kullandığı keskin köpek dişleri. Yaban domuzlarının erkeklerinde özellikle gelişmiş olan alt ve üst köpek dişleri ciddi yaralanmalara neden olabilecek silahlardır. Bu dişler sadece görüntü için değil, erkek yaban domuzları bunları rakip erkeklerle mücadelede kullanabilir. Ayrıca tehdit altında kaldıklarında kendilerini savunmak için de kullanabilir. İşte kangal ile yaban domuzu arasındaki karşılaştırmayı zorlaştıran en önemli noktalardan biri budur. Çünkü kangalın en önemli silahı ağzı ve vücudunun gücü iken yaban domuzun saldırısında ağırlığı ve dişleri birlikte devreye girer. Şimdi işin en kritik kısmına gelelim. Kangal güçlü bir köpek olmasına rağmen büyük bir yetişkin yaban domuzuyla arasında ciddi bir kütle farkı oluşabilir. Kangalın ağırlığı bireye, cinsiyetine ve yetiştirilme koşullarına göre değişir. Yaban domuzlarında ise boyut farkı çok daha büyük olabilir. Özellikle iri erkekler birçok kangalın karşısına çıktığında kütle avantajını açık şekilde kullanabilir. Ve doğada kütle çok önemlidir. Çünkü 20 veya 30 kilogramlık bir fark bile fiziksel mücadelede büyük bir değişiklik yaratabilir. Daha ağır hayvanın rakibini itmesi, dengesini bozması ve darbelerin etkisini artırması daha kolaydır. Üstelik yaban domuzunun ağırlığı sadece gövdesinden gelmez. Kaslarının önemli bölümü ön tarafta yoğunlaşmıştır. Özellikle omuz ve boyun bölgesi son derece güçlüdür. Bu nedenle yaban domuzunun önden gelen saldırısı görüntüsünden çok daha ciddi olabilir. Peki kangalın hiç mi avantajı yok? Elbette var. Hatta kangalın bazı önemli avantajları bulunmakta. Bunların başında hareket kabiliyeti geliyor. Kangal, dört ayaklı bir rakibe karşı oldukça çevik hareket edebilir. Yön değiştirebilir, geri çekilebilir, mesafeyi açabilir ve tekrar yaklaşabilir. Yaban domuzu ise güçlü olmasına rağmen aynı ölçüde çevik değildir. Özellikle dar bir alanda manevra yapmak zorunda kaldığında kangalın hareket kabiliyeti önemli bir avantaj sağlayabilir. Kangalın bir başka avantajı ise dayanıklılığıdır. Sürü koruma köpekleri geniş alanlarda uzun süre hareket etmeye ve çevreyi kontrol etmeye uygun köpeklerdir. Bu da kangalın sadece kısa süreli güç üretmek yerine uzun süre aktif kalabilmesini sağlamakta. Ancak burada çok önemli bir ayrıntı var. Çeviklik her zaman fiziksel üstünlük anlamına gelmez. Çünkü karşıdaki hayvanın tek bir doğru hamlesi bile ciddi sonuçlar doğurabilir. İşte yaban domuzunun tehlikeli olduğu nokta tam olarak burası. Yaban domuzunun en büyük silahı dişleridir. Yaban domuzunun ağzındaki köpek dişleri onun en korkulan savunma araçlarından biridir. Özellikle yetişkin erkeklerde bu dişler oldukça gelişmiştir. Ve saldırı sırasında yaban domuzu sadece ısırmaya çalışmaz. Gövdesini kullanarak ileri doğru hamle yapabilir. Başını aşağıya indirerek dişlerini rakibine doğru savurabilir. Bu yüzden yaban domuzun saldırısı bir köpeğin alışık olduğu klasik bir rakiple karşılaşmasından çok daha farklıdır. Kangalın karşısında başka bir köpek olduğunu düşünün. Rakibin pençeleri yok, keskin köpek dişleri var ama gövdesi farklı. Yaban domuzunda ise 4 ayak üzerinde son derece güçlü bir gövde ve buna ek olarak kesici dişler bulunuyor. Bu kombinasyon onu tehlikeli hale getiriyor. Yaban domuzları hakkında en şaşırtıcı şeylerden biri dayanıklılıklarıdır. Bu hayvanlar ormanlarda, çalılıklarda, dağlık bölgelerde ve farklı iklim koşullarında yaşamaya uyum sağlamıştır. Toprağı kazabilirler, yoğun bitki örtüsünün içinde ilerleyebilirler, uzun mesafeler kat edebilirler ve gerektiğinde oldukça hızlı hareket edebilirler. Yani yaban domuzu sadece ağır ve hantal bir hayvan değildir. Kısa mesafelerde şaşırtıcı derecede hızlı olabilir. Bu da insanların yaptığı bir başka hatayı ortaya çıkarıyor. Yaban domuzunu sadece iri bir domuz gibi görmek büyük bir yanılgı.
Aslında karşımızda güçlü savunma mekanizmalarına sahip vahşi bir memeli bulunuyor. Kangal'ın hikayesinin önemli bir bölümü de burada başlıyor. Çünkü Kangal'ın görevi sadece fiziksel saldırı değil, bir sürü koruma köpeğinin en önemli özelliklerinden biri tehdidi caydırabilmek. Kangal'ın iri gövdesi, havlaması, duruşu ve kendinden emin hareketleri birçok hayvanın yaklaşmasını engelleyebilir. Bu nedenle bir kangalın başarısını sadece bir hayvanı yenebilir mi şeklinde değerlendirmek aslında doğru değildir. Onun asıl başarısı tehlikenin sürüye ulaşmasını engellemesidir. Bu nedenle kangalın doğadaki gerçek gücünü anlamak istiyorsak onu bir dövüş köpeği gibi değil, bir koruma köpeği gibi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir fark. Peki tek kangal mı, birden fazla kangal mı? Burada sonuç tamamen değişebilir. Çünkü sürü koruma köpekleri çoğu zaman tek başına değerlendirilmemelidir. Birden fazla köpek olduğunda tehdit farklı yönlerden kontrol edilebilir. Köpekler rakibi çevreleyebilir, mesafeyi koruyabilir, dikkatini dağıtabilir ve en önemlisi yaban domuzunun tek bir köpeğe odaklanmasını zorlaştırabilir. Ancak bu kangallar yaban domuzunu kesin yener anlamına gelmez. Tam tersine yaban domuzu birden fazla köpekle karşılaştığında da son derece tehlikeli olabilir. Özellikle iri bir erkek yaban domuzu kendisine yaklaşan köpeklere karşı çok sert savunma yapabilir. Dolayısıyla sayı arttığında bile risk ortadan kalkmaz. Peki birebir de kim daha güçlü? Şimdi sorunun en önemli kısmına geldik. Bir tarafta güçlü, atletik ve dayanıklı bir kangal, diğer tarafta ise yetişkin ve iri bir yaban domuzu. Eğer sadece fiziksel güçten söz ediyorsak, özellikle büyük bir yetişkin erkek yaban domuzuna karşı avantaj yaban domuzundadır. Neden? Çünkü daha yüksek vücut kütlesi, çok güçlü omuz ve boyun yapısı, kalın ve dayanıklı vücut ve keskin köpek dişleri. Yaban domuzuna ciddi bir avantaj sağlar. Kangalın ise çeviklik, hız, hareket kabiliyeti ve dayanıklılık gibi avantajları var. Fakat büyük bir erkek yaban domuzunun fiziksel yapısı birebir mücadelede kangal için son derece tehlikeli bir rakip oluşturur. Yani kangal kesin olarak yaban domuzundan güçlüdür demek doğru olmaz. Aynı şekilde her yaban domuzu kangaldan güçlüdür demek de doğru değil. Çünkü burada boyut çok önemli. Genç veya küçük bir yaban domuzu ile iri yetişkin erkek yaban domuzunu aynı kategoriye koyamayız. Peki hangisi daha güçlü, hangisi daha etkili? İşte burada çok daha ilginç bir ayrım ortaya çıkıyor. Kangalın gücü daha çok hareket, dayanıklılık ve caydırıcılık üzerine kurulu. Yaban domuzun ise kütle, kas gücü ve savunma silahları üzerine kurulu. Bir başka ifadeyle kangal daha atletik bir güç ortaya koyarken yaban domuzu daha yoğun ve patlayıcı bir fiziksel güç ortaya koyar. Bu nedenle hangisi daha güçlü sorusuna tek kelimelik cevap vermek yerine gücün türünü belirtmek daha doğru. Saf fiziksel güçte iri yetişkin yaban domuzu önde. Çeviklikte kangal önde. Uzun süre hareket etme ve dayanıklılık konusunda kangal önemli bir avantaja sahip. Savunma silahları açısından yaban domuzu önde. Caydırıcılık ve sürü koruma konusunda kangalın uzmanlaştığı alan burası. Fakat en önemli gerçek şu, doğada hayvanlar sürekli olarak birbirleriyle ölümüne mücadele etmez. Bu özellikle köpekler ve yaban domuzları için çok önemli. Bir kangalın görevi normal şartlarda yaban domuzuyla savaşmak değil, nasıl ki yaban domuzunun amacı da bir köpekle mücadele etmek değildir. Hayvanlar çoğu zaman gereksiz yaralanmadan kaçınır. Çünkü doğada bir yara bile ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bir hayvanın bacağından yaralanması, enfeksiyon kapması ve hareket kabiliyetini kaybetmesi günler veya haftalar sonra bile ölümüne neden olabilir. Bu yüzden vahşi doğada gerçek güç her zaman saldırmak değil, bazen en büyük güç çatışmadan kaçınabilmektir. Sonuç olarak kangal mı yaban domuzu mu? Şimdi bütün özelliklerini bir araya getirelim. Kangal için atletik, dayanıklı, çevik, güçlü, cesur ve sürü koruma konusunda son derece başarılı bir köpek diyebiliriz. Yaban domuzu ise ağır, kaslı, dayanıklı ve güçlü omuzlara sahip ve özellikle yetişkin erkeklerde son derece etkili savunma dişlerine sahip. Bu yüzden birebir fiziksel güç açısından özellikle iri bir yetişkin erkek söz konusu olduğunda yaban domuzunu öne çıkarmak daha doğru olur. Ama bu kangalın zayıf olduğu anlamına gelmez. Tam tersine. Kangalın gerçek gücü onu sadece bir hayvanla dövüştürerek ölçülemez. Onun asıl gücü sürünün yanında durması, tehdidi erkenden fark etmesi, tehdidin üzerine baskı kurması ve gerekirse sürüyle tehlike arasına girmesi ve uzun süre görev yapabilmesi.
Yaban domuzunun gücü ise tamamen farklı bir sistem üzerine kurulu. O, doğada kendisini savunmak zorunda olan vahşi bir hayvan. Bu yüzden vücudunda güçlü omuzlar, kalın bir gövde ve keskin dişler gibi savunma özellikleri gelişmiş. Kısacası saf fiziksel güçte iri yaban domuzu, çeviklik ve atletik yapıda kangal, sürü koruma ve caydırıcılıkta kangal, silahlı savunmada yaban domuzu ve birebir karşılaştırmada özellikle büyük bir erkek yaban domuzuna karşı kangalın ciddi bir riskle karşı karşıya kalacağını söylemek gerekir. Çünkü doğada dışarıdan sakin görünen bir yaban domuzu birkaç saniye içinde son derece tehlikeli bir rakibe dönüşebilir. Belki de bu karşılaştırmanın en ilginç tarafı tam olarak bu. Kangal, insanlık tarafından yüzyıllar boyunca sürüleri koruması için seçilmiş güçlü bir bekçi. Yaban domuzu ise doğanın kendi seçiliminden geçmiş, vahşi yaşamın acımasız şartlarında hayatta kalmayı başarmış bir hayvan. Bir sürüyü korumak için güçlü, diğeri hayatta kalmak için. Ve doğada bazen en güçlü olan değil, hayatta kalmak için en doğru özelliklere sahip olan kazanır. Dünyanın en cesur av köpeklerinden biri. Dogo Arjantin ve Güney Amerika'nın en ölümcül büyük kedilerinden biri. Dağ aslanı olarak bilinen Puma. Bir tarafta korkusuzluğu ile ün kazanan Dogo Argentino, diğer tarafta ise kusursuz bir avcıya dönüşen Puma. Puma tamamen vahşi yaşam için yaşayan bir avcıdır. Hayatının her günü avlanarak geçer. Başarısız olduğu her av aç kalması anlamına gelir. Bu yüzden sahip olduğu kas yapısı sadece güçlü olmak için değil, aynı zamanda patlayıcı hız üretmek için gelişmiştir. Arka bacak kasları olağanüstü kuvvetlidir. Tek bir sıçrayışta yaklaşık 6 metre ileriye ve 4 metreye kadar yukarı çıkabildiği bilinmektedir. Bu değerler kendi vücut uzunluğunun birkaç katına ulaşmaktadır. Dogo Argentino ise oldukça atletik bir köpektir. Uzun mesafelerde koşabilir, kas yapısı son derece sağlamdır fakat sıçrama kabiliyeti bakımından büyük kedilerle aynı seviyede değildir. Çünkü köpeklerin anatomisi daha çok koşmaya uygun şekilde gelişmiştir. Büyük kediler ise hem koşabilir hem de aniden patlayıcı sıçramalar gerçekleştirebilir. Şimdi gelelim hız konusuna. Dogo Argentino kısa mesafelerde saatte yaklaşık 40 ila 45 km hıza ulaşabilir. Puma ise uygun zeminde yaklaşık 70 kilometreye kadar çıkabilir. Bu yalnızca düz koşu anlamına gelmez. Puma yüksek hızını kayalık alanlarda, dik yamaçlarda ve yoğun ormanlarda da büyük ölçüde koruyabilir. Çünkü esnek omurgası ve güçlü arka bacakları ona inanılmaz bir hareket kabiliyeti kazandırır. Bir başka önemli konu ise çevikliktir. Birçok kişi kaslı köpeklerin büyük kediler kadar çevik olduğunu düşünür. Oysa gerçek tam tersidir. Büyük kediler omurgalarının esnekliği sayesinde havadayken bile vücut pozisyonlarını değiştirebilir. Keskin dönüşler yapabilir. Ağaçlara saniyeler içinde tırmanabilir. Dar kayalık alanlarda dengelerini kaybetmeden hareket edebilir. Dogo Argentino ise güçlüdür. Ancak çeviklik söz konusu olduğunda anatomik olarak büyük kedilerin gerisinde kalır. Şimdi en çok merak edilen konulardan birine gelelim. Isırma kuvveti. İnternette Dogo Argentino'nun 500, 700 hatta 900 psi ısırma kuvvetine sahip olduğu yönünde birçok iddia dolaşıyor. Ancak bu rakamların bilimsel olarak doğrulandığını söylemek mümkün değil. Benzer şekilde pumalar için de kesin laboratuvar ölçümleri oldukça sınırlıdır. Bu nedenle yalnızca PCI değerlerine bakarak kesin bir sonuca ulaşmak doğru olmaz. Burada daha önemli olan bu hayvanların çeneleri nasıl kullandıklarıdır. Dogo Argentino avını yakaladığında uzun süre bırakmamak üzere geliştirilmiş bir çene yapısına sahiptir. Bu özellik özellikle büyük yaban domuzlarının kontrol altına alınmasında önemli avantaj sağlar. Puma ise çenesini farklı bir amaç için kullanır. Hedefi uzun süre tutmak değil, mümkün olan en kısa sürede ölümcül noktaya ulaşmaktır. Genellikle boyun veya enseden yaptığı isabetli ısırıklarla avını etkisiz hale getirir.
Yani biri tutmaya odaklıdır, diğeri öldürmeye. Peki ya pençeler? İşte karşılaştırmanın belki de en büyük farkı burada ortaya çıkıyor. Dogo Argentino'nun en önemli silahı ağzıdır. Puma'nın ise hem ağzı hem de dört ayağındaki keskin pençeleridir. Bu pençeler yalnızca yaralamak için kullanılmaz. Aynı zamanda avı sabitlemek, yönünü değiştirmek ve dengeyi bozmak için de kullanılır. Üstelik geri çekilebilir oldukları için sürekli keskin kalırlar. Bu özellik büyük kedilere çok önemli bir avantaj sağlar. Dayanıklılık açısından ise tablo biraz değişiyor. Dogo Argentino uzun süre yorulmadan hareket edebilen bir köpektir. İnsanlarla birlikte kilometrelerce yol alabilir. Av takibinde oldukça başarılıdır. Puma ise uzun süre koşmaktan çok kısa süreli patlayıcı saldırılar için tasarlanmış bir kedi gibidir. Bu nedenle uzun takiplerde Dogo Argentino daha avantajlı görünür. Ancak kısa mesafeli güç patlamalarında ise üstünlük büyük ölçüde Puma'ya geçmektedir. Cesaret konusuna geldiğimizde ise Dogo Argentino gerçekten sıra dışı bir köpektir. Korkusuzluğu nedeniyle dünyanın en cesur av köpeklerinden biri olarak kabul edilir. Ancak cesaret tek başına güç anlamına gelmez. Çünkü vahşi doğada deneyim, refleks, avcılık becerisi ve anatomik avantajlar çoğu zaman cesaretten daha belirleyicidir. Tüm bu özellikleri bir araya getirdiğimizde ilginç bir sonuç ortaya çıkıyor. Kas gücü bakımından Puma önde, hız bakımından Puma önde, çeviklik bakımından Puma önde, sıçrama yeteneğinde Puma açık ara üstün. Ağaç tırmanma ve denge konusunda ise Puma yine üstün. Dayanıklılıkta ise Dogo Argentino önemli bir avantaja sahip. Cesaret konusunda ise Dogo Argentino dünyanın en etkileyici köpek ırklarından biri olarak öne çıkıyor. Sonuç olarak Dogo Argentino son derece güçlü, atletik ve cesur bir av köpeğidir. Ancak Puma yaşamını tamamen avlanarak sürdüren vahşi bir büyük kedidir. Çeviklik, patlayıcı güç, pençe kullanımı ve avcılık deneyimi onu doğal yaşamın en etkili yırtıcılarından biri haline getirir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu iki olağanüstü canlı arasında güç bakımından en etkileyici özellik hangisi? Dağların üzerinde ay ışığı soluk bir şekilde parlıyor. Rüzgar bozkırın üzerinde uğuldayarak ilerliyor. Koyunlar sessiz, çoban sessiz ama sürünün koruyucuları, kangallar ayakta. Çünkü onlar biliyor bu sessizlik bazen yaklaşan tehlikenin habercisi. Bir kurt, tek başına. En azından ilk bakışta öyle görünüyor. Kangal onu fark ediyor, kulakları dikiliyor, kasları geriliyor ve birkaç saniye sonra kurt dönüp kaçmaya başlıyor. Tam bu noktada yüzlerce yıldır anlatılan o gizemli hikaye başlıyor. Çobanlar buna kurt kapanı diyor. Peki gerçekten nedir bu kurt kapanı? Ve daha da önemlisi, kurtlar gerçekten köpeklere tuzak kurabilir mi? Bu sorunun cevabı sizi şaşırtabilir. Çünkü kurtlar doğanın en zeki avcıları arasında gösteriliyor. Birçok insan onları sadece vahşi köpekler olarak görür. Ama gerçekte kurtlar son derece karmaşık, sosyal yapılar içinde yaşar. Sürü halinde hareket ederler, birbirleriyle iletişim kurarlar, görev paylaşımı yaparlar ve birlikte hareket ettiklerinde ortaya çıkan güç, tek bir kurdun gücünden çok daha büyüktür. Araştırmalar gösteriyor ki kurtlar av sırasında sürekli birbirlerinin hareketlerini takip eder. Bir bireyin yaptığı küçük bir manevra bile tüm sürünün hareketini değiştirebilir. Bu nedenle bazı uzmanlar kurt sürülerini doğanın özel kuvvet birliklerine benzetir.
Ama işte tam burada olay ilginçleşiyor. Çünkü Anadolu'da, Kafkasya'da, İran dağlarında, Kuzey Irak'ta ve hatta Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde çobanların anlattığı hikayeler birbirine şaşırtıcı derecede benzer. Anlatılanlara göre bazen bir kurt sürüye yaklaşır, köpeğin dikkatini çeker, ardından kaçmaya başlar. Sürü koruma köpeği de görevi gereği onu kovalar. İşte her şey bu noktada değişir. Çünkü kurt sürekli kaçıyormuş gibi görünür. Ama aslında köpeği sürüden uzaklaştırıyor olabilir. Köpek yüzlerce metre ilerlediğinde tepenin arkasında, vadinin içinde, kayalıkların arasında bekleyen başka kurtlar ortaya çıkar ve kovalamaca bir anda tersine döner. Avcı olduğunu düşünen köpek kendisini av pozisyonunda bulabilir. İşte halk arasında anlatılan kurt kapanı hikayesinin özü budur. Peki bu gerçekten yaşanıyor mu? Bilim dünyası burada dikkatli davranıyor. Çünkü kurtların önceden oturup plan yaptığına dair kesin kanıt yok. Ancak koordineli avlandıkları çok iyi biliniyor. Örneğin Yellowstone Ulusal Parkı'nda yapılan gözlemlerde kurt sürülerinin büyük geyikleri avlarken görev paylaşımı yaptığı görüldü. Bazı kurtlar baskı kuruyor, bazıları yön değiştiriyor, bazıları ise kaçış yollarını kapatıyor. Yani koordinasyon kesinlikle var. Asıl tartışma şu, bu koordinasyon köpeklere karşı da kullanılıyor olabilir mi? Birçok çobanın cevabı net. Evet. Yıllarca dağlarda yaşayan insanlar bazı olayları unutamıyor. Bazı çobanlar gece boyunca avlayan köpeklerinin bir anda sessizleştiğini anlatıyor. Sabah olduğunda ise köpek sürüden kilometrelerce uzakta bulunuyor. Bazen yaralı, bazen ise hiç bulunamıyor. Bu hikayelerin ne kadarının birebir doğru olduğunu bilmek zor. Ama sayı o kadar fazla ki insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Çünkü burada sıradan bir yırtıcıdan bahsetmiyoruz. Kurtlar milyonlarca yıllık mükemmel avcılar. Bir kurdun burnu insan burnundan onlarca kat daha hassastır. İşitme duyuları olağanüstüdür. Karanlıkta hareket etme yetenekleri etkileyicidir. Ve en önemlisi sabırlıdırlar. Saatlerce bekleyebilirler, kilometrelerce takip edebilirler. Doğru anı kollayabilirler. İşte bu yüzden sürü koruma köpekleri yalnızca güçlü olmak zorunda değildir. Aynı zamanda akıllı olmak zorundadır. Çünkü bazen güç yetmez. Bir kangalın en büyük avantajlarından biri de budur. Tecrübeli sürü koruma köpekleri çoğu zaman sürüyü terk etmez. Çobanların anlattığına göre en iyi köpekler kaçan kurdun peşine kilometrelerce gitmez. Çünkü asıl görevlerinin avlanmak değil, koruma yapmak olduğunu bilirler. Bu da kurt kapanı hikayelerini daha ilginç hale getiriyor. Belki de kurtların amacı köpeği öldürmek değildir. Belki amaç yalnızca onu sürüden uzaklaştırmaktır. Çünkü sürünün koruyucusu uzaklaştığında geriye savunmasız hayvanlar kalır. Bu strateji gerçekleşiyorsa bile aslında son derece mantıklıdır. Doğadaki birçok yırtıcı doğrudan saldırmak yerine rakibinin savunmasını bozmayı tercih eder. Ve kurtlar bu konuda ustadır. Bugün bile birçok araştırmacı kurt davranışlarının tamamını çözebilmiş değil. Çünkü kurtlar insanların sandığından çok daha karmaşık canlılardır. Her sürünün farklı davranışları olabilir. Her bölgenin kurtları farklı alışkanlıklar geliştirebilir. Bu yüzden kurt kapanı hikayeleri kesin olarak doğrulanmış değildir. Ama tamamen uydurma olduklarını söylemek de kolay değildir. Belki de gerçek ikisinin tam ortasıdır. Belki kurtlar bilinçli bir şekilde tuzak kurmuyor. Ama doğal davranışları sonucunda ortaya çıkan koordinasyon dışarıdan bakıldığında bir tuzak gibi görünüyor. Ve belki de bu yüzden yüzlerce yıldır aynı hikaye anlatılmaya devam ediyor.
Çünkü gecenin karanlığında bir kurdun gerçekten kaçıp kaçmadığını yoksa sizi istediği yere mi çektiğini kimse tam olarak bilemez. Ve belki de kurtları bu kadar etkileyici yapan şey budur. Onlar yalnızca güçlü değildir. Yalnızca hızlı değildir. Yalnızca tehlikeli değildir. Onlar aynı zamanda gizemlidir. Ve doğada bazen en korkutucu şey güç değil, ne düşündüğünü bilmediğiniz bir rakiptir.